Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte patatesli milföy mantı hazırlayacağız. Bizim çok sevdiğimiz ve eminim sizlerin de çok seveceği bir tarif olacak. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Evet, burada haşlamış olduğum 4 tane patatesim var. Çatalımla pürüzsüz hale gelinceye kadar ezeceğim patateslerimi. Sonra da kalan aşamalarımıza tek tek devam edeceğim bilginize. Evet, patateslerimizi iyice ezelim ki top top kalmasın. Evet, tamam, yeterli. Bütün patateslerimi püre haline gelinceye kadar ezdim. Şimdi dilerseniz soğanlarımızı doğramaya başlayalım. Evet, burada böyle 5 tane kabuklarını soyup yıkadığım soğanlarım var. Şimdi ince ve küçük olacak şekilde doğrayalım. Evet, ben elimde doğruyorum. Sizler dilerseniz tahtada veya robotta da doğrayabilirsiniz. Evet, şimdi soğanımın üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum ve ocağımın üzerine alacağım. Yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Yumuşadıktan sonra yarım yemek kaşığı biber salçası ilave edip salçamın da kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurup ocağımın üzerinden alacağım bilginize. Evet, hemen dilerseniz soğanımızı patatesimizin üzerine ilave edelim. Evet, burada da baharat olarak 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Evet, şimdi dilerseniz karıştıralım. Evet, tamam, iç harcımız hazır. Yeterince karıştırdım. Şimdi dilerseniz milföyümüzü hazırlayıp iç harcımızı ilave edelim. Evet, hemen böyle iç harcımı yan tarafa alıyorum. Ve milföylerimi alıp iç harcımı ilave ediyorum. Evet, şimdi böyle ortadan kesiyorum. Bir mutfak aparatımla sonra bu şekilde yine ortasından kesip sarmaya başlıyorum. Bu şekilde. Altına 1 yemek kaşığı yağ ilave etmiş olduğum tepsimin içine ilave ediyorum. Evet, yine aynısı gibi sarma işlemimizi yapalım. Evet, böyle fazla patateslerimizi içe doğru bastıralım ve düzlensin.
Evet, şimdi tekrardan aynısı gibi yapalım. Evet, yine böyle her tarafına gelecek şekilde milföyümüzün dağıtalım. Evet, şimdi bu şekilde ortasından kesip sonra bu şekilde keselim. Yani kesme işlemimizi bir önceki gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi dilerseniz bütün milföylerimizin üzerine yağ ilave edelim fırçamızla. Evet, bu arada üzerine ilave etmiş olduğum yağ miktarım 1 yemek kaşığı, bilginize. Evet, yağımı ilave ettikten sonra fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Altı üstü kızarana kadar, bilginize. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet, tamam. Evet, şimdi fırınım ısındı, katıp pişireceğim. Evet, daha yeni pişti, fırınımdan aldım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Bunu da hemen belirteyim. Hemen böyle yan tarafa alıyorum ve dilerseniz biz de sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Evet, burada 2 su bardağı yoğurdum var. Böyle katı yerinden kullanın yoğurdunuzu elinizden geldiği kadar. Evet, şimdi bu şekilde çırpacağım yoğurdum pürüzsüz hale gelinceye kadar. Evet, tamam, yeterli. Burada böyle 3 diş sarımsağım vardı. Onu da sarımsak döveceğimle ezdim. Hemen içine ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Evet, şimdi milföy mantımız tamamen soğusun. Soğuduktan sonra yoğurdumuzu ilave edeceğiz. Sıcakken ilave etmemeliyiz. Çünkü neden derseniz yoğurdumuzu sütleştirir. Bu da güzel bir tat vermez. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen bunu da belirtmek istiyorum. Milföy mantılarımızı bu şekilde de tüketebilirsiniz. Yoğurtlu tüketmek istemiyorsanız tamamen tercihinize kalmış, bilginize. Evet, şimdi sarımsaklı yoğurdumu bu tarafa alıyorum. Dilerseniz sosumuzu hazırlayalım. Çünkü mantımız yeterince soğudu. Yarım çay bardağı tavamın içine yağ ilave ettim. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve yağımı ısınmaya bırakacağım. Yeterince ısındıktan sonra ocağımın altını kapatıp üzerinden alacağım. Evet, yağımız ısındı. Daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Hemen böyle 5-6 saniye kadar bu şekilde karıştıracağım ve sonra nanemi ve toz biberimi ilave edeceğim. Ateşten aldığınız andan itibaren ilave etmeyin nanemizi ve toz biberimizi. Çünkü direkt ilave edersek ilk sıcaklığıyla birlikte yakacaktır. O da güzel bir görüntü vermez. Bunu da hemen belirteyim. Evet, hemen yağımı bu tarafa alıyorum. Birazcık o soğusun. Biz dilerseniz yoğurdumuzu mantımızın üzerine ilave edelim. Evet, tamam. Şimdi nanemiz ve toz biberimizi ilave edebiliriz. Hemen böyle karıştıralım. Hemen böyle yağımızı da ilave edelim.
Evet, bu şekilde. Yani bakar mısınız çıs sesine? Kesinlikle bu tarifi kaydetmelisiniz ve her zaman yapabileceğiniz bir tarif. Evet, tamam. Şimdi servis aşamasına geçip sizlere iç dokusunu da sunacağım. Evet, hemen servis tabağımı bu tarafa alıyorum ve mantımızdan ilave edelim. Evet, bu arada ben bu kadar yoğurdu süslemek için yaptım. Yoksa sonradan biz servis tabaklarımıza aldığımızda bol yoğurtla tüketeceğiz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, hemen böyle yan tarafa alayım. Yani şöyle bakar mısınız? Yani çıtır çıtır bir mantı tarifi oldu kesinlikle. Yani ben böyle pratik ve kolay bir o kadar da lezzetli tarifleri çok seviyorum. Eminim sizler de pratik ve lezzetli tarifleri çok seviyorsunuzdur. Bu tarifim de onlardan birisi. Kesinlikle tereddütsüz yapabilirsiniz. Her zaman misafirlerinizin karşısına sunabileceğiniz bir tarif. Kesinlikle abartmıyorum. Çıtır çıtır bir börek tadında mantı tarifi oldu. Kesinlikle. Benim her zamanki yaptığım bir tarif. Kesinlikle daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla bütün tariflerimi deneyebilirsiniz. Tabii ki de videomu izleyerek yaparsanız tariflerimi daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü aralarda vermiş olduğum püf noktalarını kaçırmazsanız benim gibi böyle güzel sonuçlar alırsınız tarifimden. Yani mantı severler için kesinlikle kaçınılmaz bir tarif oldu diyorum ve sizler son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Eğer tarifimden memnun kalırsanız yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yine hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.